Herkese merhaba yeniden. Evet, bugün güzel bir projeye başladım. Ama kesimini önümüzdeki haftadan sonra yapabileceğim. Ancak kalıp çıkarma ve kalıp analizi, model analizi yapmayı bu haftadan bitirmeyi düşünüyorum. Her şeyimi hazırlayıp inşallah haftaya kumaşımı keseceğim. Hemen modelimizi şöyle hatırlayalım. Açmayı unutmuşum, pardon, zaman kaybettirmek istemiyorum ama şuradaydı. Şu kabandı. Kasım 2019 sayısının 101 numaralı modeliydi. Teknik çizimi de şöyle yakınlaştırıyorum. Buydu. Şimdi yapacağımız şey, ilk önce sarı sayfalardan modelimizi bulup model parçalarımızın ne olduğunu, modelimizi inceleyerek nerede ne dikeceğiz, ne yapacağız onu anlatmak olacak. İnşallah nettir görüntüler. Biraz daha yaklaştırıyorum. Şöyle. Evet. Ceket modelimiz bu hanımlar. Beden 36 ve 44 beden arasında. Arka boy 78 santim olarak söylüyor. Çok uzun bir kaban değil. Ceket gibi, ceketten biraz daha uzun. Kumaş önerisinde yünlü ya da sentetik katkılı ceket kumaşı demiş. Modelde buklet kumaş kullanılmış. Yani buklet, yünlü veya sentetik katkılı ceket kumaşı kullanabiliriz. Malzemelere tela bant, 1 büyük düğme, 2 büyük dikişli çıt çıt ve tela parçası söylemiş. Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin demiş. Biçki planımız da şurada verilmiş. Ancak biz tabi kumaşımın enine göre bu biçki planına uygularım veya uygulayamam bilemiyorum. Biçki planını da sizinle paylaşacağım mutlaka. Şu da astar yerleştirmesi. Şimdi şu parçalarımızın ne olduğunu, işaretlerin ne olduğunu sizinle tek tek konuşacağız. Biçilecek parçalar kısmına bakıyoruz. Biçilecek parçalar kısmında kumaş ve astar olarak ayırmış. Şöyle, ilk önce biz kumaş parçalarımızın ne olduğunu bulacağız ve kumaş keserken de, kalıp çıkartırken de ilk önce biz malzememize göre, yani şimdi parşömen kağıdıma göre ilk önce büyük parçaları, daha sonra küçük parçaların kalıbını çıkartırız veya kumaşa yerleştiririz hanımlar. Çünkü ilk önce büyük parçaları düz boy ipliğine göre, hani o fire vermeden yerleştirmeye çalışıyoruz ya, ekonomiklik özelliğine göre. Fire vermeden yerleştirebilmemiz için ilk önce büyük parçaları yerleştirmemiz ve çizmemiz gerekiyor. Biçilecek parçalardan bakıyoruz. Bir ön parça alt yaka ile demiş. Bir yazan parçamızı buluyoruz. Bir. Neymiş bu? Ön. İçine yazıyorum. Ön diye. Zaten siz kalıp çıkardığınızda da bunu yazacaksınız. Alt yaka ile birlikte bakın. Şu yakayı, yani arka yakayı birleşik vermiş şu modelde. Görüyor musunuz? Şuradan kıvrılacak klapa yeri. Burada da düz boy ipliğini vermiş. Bir düğme şurada, bir düğme burada, bir düğme de şurada. Yani şu düğme, şunlar çıt çıt. 2'ye geliyoruz. Yan parça. Hemen 2'yi buluyoruz. 2 numaralı şu. Yan parça. Şöyle de yazabilirim. Yan parça. Yani kuptur aynı zamanda. Şuradaki kupu. Kup konusunda bir önceki videolarımda izlemiştiniz, dinlemiştiniz. Şurada gözüken, yani yanı dikişli bir model değil. Ön tarafta ve arka tarafta, arka bedende bir dikiş var. Yanda dikiş görmüyoruz. Şurası buraya, burası da buraya dikilecek demektir bu. Gelelim 3'e. 3 arka parça. Yani şu parçamız arka. Hemen içine bir A harfi yazıyorum. Kolaylık sağlaması için. Bana şuradaki işaretler var bakın. Şurada var, şurada var ve kol üzerinde işaretler var. Bu işaretlerinde ne olduğunu eğer unutuyorsanız her seferinde, burada dergilerinde genellikle şurada onların açıklaması yapılır. Şu büzmek anlamına gelir. Şu kavisli su dalgası gibi giden yedirmek anlamına gelir. Yani burası beden parçası üzerinde yedirilerek birleştirilecektir demektir.
Bu çizgide Burada dergisine göre esnetmek anlamına geliyor. Yani ütüyle yapılacak esnetmeleri anlatıyor. Ya şu şekilde paçadan esnetiyoruz ya şu şekilde esnetiyoruz. İşte kol üzerinde eğer büzgü işareti varsa, yani şu kolda büzgü işareti varsa şuraya bir büzgü alınacak demektir. Burada bizim kalıbımızda da var o işaretlerden. Bakın tekrar gösteriyorum. Şunlar yedirilecek olan parçalarımızmış. Kol üzerinde büzgü var. Pardon, gözüm çok iyi görmüyor. Şu büzgü işaretiymiş. Şunlar yedirme işaretleriymiş. Gelelim 4'e. 4 kol. Kol tek parçalı bir kol, iki parçalı değil. Kolda da bir pens görmüyorum. Arkada da pens görmüyorum. Ön bedende de pens görmüyorum. Buradaki yapılan pensler, yapılması gereken veya bedenimize oturtması, yani uydurulması gereken pensler şu kup parçasıyla beraber dağıtılmış. Aslında pensin model uygulanmış haline biz kup diyorduk, hatırlayacaksınız. Kolu da bulduk. Dördüncü parçamız kolmuş. 5 ön parvaz üst yaka ile, şu bizim klapa, pervaz, her ne diyorsanız siz ona, şuradaki işaretleri alacağız. Düz boy ipliğini alacağız ve bakın şuradaki çıt işareti var. Bunun denk geleceği yeri bularak, yani şurada denk getireceğiz, bunu buraya denk getireceğiz gibi anlamları var. Soru cevap kısmında da soruyorsunuz, işte denk getirmek için ne yapmamız gerekiyor? Daha kalıp aşamasındayken, daha kalıbı çıkarmadan önce kalıplarımızı tek tek incelememiz gerekiyor. Baktığınız zaman burada böyle bir şey varmış, ben bunu daha önce diktim mi, yapabilir miyim, yapamaz mıyım deyip, yani kumaşı kestiniz ettiniz, geldiniz, sıra geldi klapa dikmeye veya astarlamaya, orada kalmayacaksınız. Hepsini inceleyerek aşama aşama gideceksiniz. 5 parçası klapa parçasıymış, yani ön pervaz üst yaka ile ceketin yüzünden dikilerek tersine çevrilecek olan şu kısmı üst yaka ile birlikte verilmiş. Şuradaki üst yaka ile buradaki üst yaka birbirine, yani arka yakada diyebiliriz, dikilecek demektir. Şimdi geliyoruz A parçası, bağcık. Şurada veriliyor. O da A, bağcık şurada. Burada kalıpların içinde bağcığın kalıbı yok. Bu mutlaka ölçülerde vardır ama ona şimdi bakarız. Beden parçalarımız bu kadar arkadaşlar. Ön, arka, kol, yan kup ve klapa. Bunlar kaldı değil mi? Bakalım bunlar neymiş? Şimdi göreceğiz. Astarda 6 ön parça. Şu 6 ön parça. Astardan kesilecek olan parça. 7 arka parça. Bu parça. Demek ki burada yarım astar çalışılmış. Tam astar çalışılmamış diye anlıyorum ben, ama büyük ihtimalle tam astar, pamuklu kumaştan tam astar yapmayı da düşünüyorum. İlla da yani acemiyseniz kalıplara ve modele bağlı kalın elbette ki, mutlaka, ama eğer biraz dikiş bilginiz varsa, daha önce diktiyseniz, bu yarım astarmış, ben bunu işte tam astar yaparım veya astarsız yaparım veya şöyle bir astarlama yaparım. Burada bu astarlamayı söylemiş ama ben böyle yapmayı düşünüyorum diye söyleyebilirsiniz. Şuradaki açıklamayı okuyorum şimdi de size. Tela bandı ön omuz kenarına, ön ve arka parçaların kol oyu kenarına, yaka kenarına ve pervazların ön kenarına ütüleyin diyor. Şimdi ön omuz kenarlarına demiş. Ön omuz kenarı, şurayı telalayın demiş. Kol oyu kenarlarına, şuraları telalayın demiş. Kol oyuntusu kenarlarına, yaka kenarına demiş. Şerit tela olarak mı söylüyor acaba? Ama tabii ben ne yapacağım? Bunların beden gene dikiş paysız telalarını kesip tüm bedeni telalayarak çalışacağım. Tüm bedeni telalayarak çalıştığım için de astarı tam astar olarak kullanmayı düşünüyorum. Kumaş önerisine gelince 36-44 beden arasında verildiğinde kumaş eni en az 140 santim olacak şekilde 3 metre 20 santim bir kumaş gideceği öneriliyor burada. Az olur, çok olur, bedeninize göre değişir. Uzatmak isterseniz değişir, genişletmek isterseniz değişir, yani bedeni büyütmek isterseniz değişir.
36 bedenden bir küçük bedene 34 bedene küçültecekseniz hep bunlar değişen şeylerdir. Derginin bize verdikleri öneri halindedir. Aman işte dergide şu yazıyordu da Sibel Hoca da bunu söylemişti de ama bu oldu diye bir şey yok hanımlar. Bakıyorum şöyle 10 dakikalık bir video olmuş ama devamını şöyle hemen hızlıca geçeyim. İşlem sırasında da bağcıkları boydan katlayın. Uzun ve dar bir kenarından dikin. İlk önce bağcık hazırlamakla başlamış. Niye bağcık hazırlamakla başlamış olabilir sizce? Yan dikişe girecektir bağcıklar çok büyük ihtimalle. Ama ben buna nasıl başlayacağım? Şimdi anlatıyorum. Kalıplarını çıkaracağım. Parşömen kağıdım ve çizim malzemelerimi hazırladım. Rigalarım yanımda. Kalıpları çıkardıktan sonra ne kadar işaret varsa hepsini üzerine koyacağım, yazacağım, işaretleyeceğim, açıklamalarımı yapacağım. Şu modeli ön parça üzerine çizeceğim tekrar geri dönmek için. Burada dergisinin hangi sayısından hangi modelinden olduğunu ve bedenini yazacağım. Bedenini yazdıktan sonra kendime göre aldığım notlar varsa, olacaksa ki bunlar da kalıp çıkarma aşamalarında kendini belli eder. Onları yazacağım. Dikiş paysız çalışmayı düşünüyorum. Yani kalıplar üzerine dikiş payını vermeyeceğim. Dikiş paylarını kumaş üzerinde vermeyi düşünüyorum. Buraya kadar anlattıklarımla ilgili sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz veya anlamadığınız bir yer varsa sizleri yorum kısmına bekliyorum. Ayrıca lütfen bizi motive etmesi açısından ve sayfamızın devamlılığı açısından da beğenmeyi, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese sevgilerimi yolluyorum.